Bismillahirrahmanirrahim. Bir gassal yani ölü yıkayıcısı hayatta hiçbir şeyden korkmaz. Çünkü bilir ki en büyük sessizlik ölümün ta kendisidir. Ta ki teneşir masasına yatırdığınız o soğuk cansız beden, üzerine sıcak suyu döktüğünüz anda gözlerini açıp ağzının içinden çıkan kanlı bir muskayı avucunuza bırakana kadar. Ben Gasal Kenan. Sivas'ın o buz gibi gasilhanesinde o çinko tabutun içinden çıkanın bir insan olmadığını anladığımda artık çok geçti. Her gece korkuya, hoş geldiniz. Arkanıza yaslanın. Çünkü bu gece ölülerin bile susmadığı bir aleme iniyoruz. Başlıyoruz. Ölüm, insanoğlunun yüzleşmekten en çok korktuğu o soğuk ve kesin gerçek. Çoğu insan bir cenaze gördüğünde başını çevirir, adımlarını hızlandırır. Ama benim işim buydu. Tam 20 yılımı Sivas'ın ücra bir ilçesindeki bu loş, fayansları dökülmüş, ağır beyaz sabun ve kafur kokan gasilhanede geçirdim. 20 yıl boyunca ellerimden binlerce cenaze geçti. Gençler, yaşlılar, kazada paramparça olmuş bedenler. Hepsini aynı şefkatle, dualarla yıkadım. Beyaz kefenlerine sardım ve toprağa teslim ettim. İnsanlar benden korkardı ama ben ölülerden hiç korkmadım. Çünkü bilirdim ki asıl kötülük toprağın altındakilerden değil, üstünde nefes alanlardan gelir. Yıl 2007, Aralık ayının sonlarıydı. Sivas'a öyle bir kış çökmüştü ki yollar kapanmış, gökyüzü adeta yeryüzüne inip ilçeyi beyaz bir mezara çevirmişti. Gasilhanenin içindeki küçük elektrikli sobanın başında oturmuş, yorgunluktan kapanan gözlerimle çayımı yudumluyordum. Saat gece yarısını çoktan geçmişti. Dışarıdaki tipi gasilhanenin demir pencerelerini ıslık çalarak dövüyordu. Tam o sessizliğin ortasında. Gasilhanenin o ağır paslı demir kapısı büyük bir gürültüyle yumruklanırcasına çalındı. Gecenin bu saatinde buraya pek kimse gelmezdi. Yerimden usulca kalktım. Hayırdır inşallah diyerek sürgüyü çektim ve ağır demir kapıyı araladım. Karşımda üzerlerine kar yağmış, yüzleri soğuktan ve sanırım bir başka şeyden kireç gibi bembeyaz olmuş 2 jandarma askeri duruyordu. Nefes nefeseydiler. Arkalarında jandarma jipinin kasasında uzun, metalik bir kütle duruyordu. "Kenan Usta," dedi rütbeli olanı, sesi titriyordu. "Dağda eski Ermeni mezarlığının olduğu bölgede bulduk. Kimliği yok, savcı beyin talimatı var. Sabahı beklemeyecek, hemen şimdi yıkanıp kimsesizler mezarlığına defnedilecek." Kaşlarımı çattım. "Komutanım, gecenin bu kör vaktinde cenaze mi yıkanır? Üstelik savcı neden sabahı beklemiyor?" diye sordum. Asker yutkundu. Gözlerini benden kaçırarak arabanın kasasını işaret etti. "Sorma usta, sorma. Sadece yıka ve kefenle. Bu işte bir terslik var ama bizim de emre uymaktan başka çaremiz yok." Askerlerle birlikte arabanın kasasına yaklaştık. Tipi yüzüme jilet gibi çarpıyordu ama kasadaki şeyi gördüğümde hissettiğim soğukluk havanın soğuğundan değildi. Bu normal bir ahşap tabut değildi. Paslanmış, üzeri garip kaynak izleriyle dolu ağır bir çinko tabuttu. Genelde çinko tabutlar çok ağır bulaşıcı hastalık taşıyan ya da yurt dışından günlerce yolda gelen cesetler için kullanılırdı. Bu dağ köyünde bu paslı çinko tabutun ne işi vardı? Üstelik tabutun kapağı kalın zincirlerle 2 yerinden sıkıca bağlanmış ve asma kilitle kilitlenmişti. Sanki içindeki şeyin dışarı çıkmasından korkulmuş gibi. Askerler demir makasıyla zincirleri kestiler. Tabutu zorlanarak gasilhanenin içine, o soğuk mermer teneşir masasının tam üzerine taşıdılar. Askerler tabutu bırakır bırakmaz, sanki içeride bir saniye bile durmak istemiyorlarmış gibi hızla kapıya yöneldiler. "Kenan Usta, Allah yardımcın olsun," dedi rütbeli olan ve ağır demir kapıyı arkalarından hızla çekip çıktılar. Gasilhanede o paslı çinko tabutla yapayalnız kalmıştım. Floresan lambanın o sinir bozucu cız sesi eşliğinde tabuta doğru yürüdüm. İçerideki havayı ağır bir koku kaplamaya başlamıştı. Bu alıştığım o ölüm kokusu, yani çürümüş et kokusu değildi. Bu yıllarca kapalı kalmış bir mahzenin, kükürtün ve yanmış eski derinin kokusuydu. Besmele çekip sağ elimi tabutun kapağına attım. Soğuk metal ellerimi yaktı. Kapağı yavaşça geriye doğru ittim. Kapak paslı menteşelerin iğrenç gıcırtısıyla açıldı. Tabutun içine baktığım an nefesim boğazımda düğümlendi. Geriye doğru sendeledim. Bu bir insan bedeniydi, evet. Ama hayatım boyunca böyle bir şey görmemiştim. Cesedin yüzü tamamen erimiş, adeta silinmişti. Cinsiyeti dahi belli değildi. Ama beni asıl dehşete düşüren şey bu değildi.
Cesedin boynundan başlayıp ayak bileklerine kadar uzanan o morarmış, donuk derisinin üzeri. Kesici bir aletle kazınmış, kanla kurumuş ve etin içine işlenmiş İbranice ve kadim Süryanice lanet mühürleriyle doluydu. Bu adam ölmemişti. Bu adama birileri akıl almaz, şeytani bir ritüel uygulamıştı. Ellerim titriyordu. Hemen suyu ısıttım. Teneşir masasının yanına gelip yıkama tasını elime aldım. Ne olursan ol, kim olursan ol, Allah'ın huzuruna temiz gideceksin diye fısıldadım kendi kendime. Sıcak suyu tasına doldurdum. Besmelemi çektim ve sıcak suyu cesedin o mühürlerle dolu, kas katı kesilmiş sağ omzuna döktüğüm o saniye. Gasilhanenin o cılız floresan lambası büyük bir patlama sesiyle tuzla buz olduğunda içerisi adeta yutucu, zifiri bir karanlığa gömüldü. Sadece acil durum kapısının üzerindeki o soluk, kırmızı çıkış ışığı süzülüyordu içeriye. Ve o cılız kırmızı ışığın altında teneşir masasında yatan o ölü, kas katı kesilmiş sağ elini havaya kaldırmış, benim bileğimi bir mengene gibi sımsıkı kavramıştı. Buz gibiydi. Ama bu, karda donmuş bir insanın soğukluğu değildi. Bu yüzyıllardır güneş görmemiş, toprağın metrelerce altındaki bir mezarın, rutubetin ve saf kötülüğün soğukluğuydu. Bileğimdeki o pençe gevşemiyordu. Bütün gücümle geriye çekildim ama parmaklar bileğime kenetlenmişti. 20 yıldır ölülerle haşır neşir olmuş bir adamın buz kesen bir gerçekle yüzleşmesi işte böyle oluyordu. Aklın kabul etmek istemediği şeyi bedenin her hücresi zaten biliyordu. O an zihnimde bir şimşek çaktı. Rütbeli askerin tutanağı uzatırken parmaklarının nasıl titrediği, gözlerinin tabuta değil sürekli gasilhanenin köşelerindeki gölgelere kaydığı, arabanın kasasından iner inmez ikisinin de neden o kadar hızlı uzaklaştığı. Hepsi birden yerli yerine oturdu. Onlar da yolda bir şeyler duymuşlardı, görmüşlerdi ve canlarını zor kurtarıp bu yükü bana bırakmışlardı. Ayetleri okumaya başladım. Önce içimden, sonra dudaklarımdan dökülerek. El yavaşça gevşedi. Mermerin üzerine düştü. Ama düşerken avucunun içindeki şeyi bıraktı. Sıcak ve ıslaktı. Parmaklarıma yapıştı. Telefonumun flaşını yaktım. Elime baktım. Avucumda katlanmış, ince deri üzerine elle yazılmış küçük bir kağıt parçası duruyordu. Taze ıslaklığı hala üzerindeydi. Muska. Cesedin ağzından çıkmış bir muska. Yedek sigortayı bulup floresan lambayı tekrar yaktığımda içerisi o soluk beyaz ışığa kavuştu. Ama bu ışık artık bana güven vermiyordu. Aksine aydınlandıkça teneşir masasındaki o bedenin üzerindeki mühürler daha net görünüyordu. Tabureme çekip masanın karşısına oturdum. Muskayı açtım. Osmanlıca bilirdim. Mezarlık kayıtlarını, eski vakıf belgelerini okuyacak kadar. Babam öğretmişti. Gassal olacaksan geçmişi de okuyabilmelisin derdi. Şimdi anlıyordum ne demek istediğini. İlk satır bir isimdi. Serafettin. Altında küçük bir not. Beni bu isimle çağırma. Bu isim artık ona ait. İkinci satır bir tarihti. 14 Aralık 1987. 20 yıl öncesi. Üçüncü satır beni dondurdu. Gassal'a ulaştıysa bu kağıt. Yıkama. Sadece göm. Yoksa sen de görürsün. Kağıdı indirdim. Uzun süre hareketsiz oturdum. 20 yıldır bu meslekteydim ve en temel kuralı bilirdim. Yıkamadan gömmek, o kişinin hakkını yemektir. Dinen, vicdanen, insanlık adına yıkamak zorundaydım. Ama kağıt yıkama diyordu. Yerimden kalktım, teneşir masasına yaklaştım. Cesedin omzuna döktüğüm suyun aktığı yere baktım. O mühürler, sıradan yara izleri değildi bunlar. Sıcak su etine değdikçe o siyah işaretler deriden çözülüyor, suyla birlikte lavabonun deliğine doğru akıyordu. Mühürler çözülüyordu. Ve o anda zihnimde her şey bir araya geldi. Savcının sabahı beklememesi, gecenin bu vaktinde kimsesizler mezarlığına defnetme acelesi, benim gibi yıllarca bu işi yapmış, bu mekanlarda vakit geçirmiş birinin seçilmesi. Bunlar tesadüf değildi. Savcı adaletin değil, başka bir şeyin adamıydı. Ve ben farkında olmadan tam da istenen kişi olmuştum. Geriye döndüm ve gördüm. Cesedin başı yavaşça bana doğru dönmüştü. Gözleri açıktı ama içi boştu. O tanıdık, insani ifade yoktu. Sadece derin bir karanlık. Ve o karanlığın içinden fısıltıyla ama gasilhanenin dört duvarında yankılanan bir sesle tek bir cümle döküldü. Gardiyan düştü. Mühür kırıldı. Bileğimi tutan el bir anda gevşedi. Mermere cansızca düştü. Gözler kapanmadı ama içindeki o karanlık yavaş yavaş söndü. Odanın sıcaklığı bir anda düştü. Nefesim önümde buhar oluyordu. Eldivenli elimle ne yaptığımı tam bilmeden o kanlı muskayı masanın mermerinden aldım. Avucuma aldığım an
Gasilhanenin demir kapısı dışarıdan gelen rüzgarla güm diye kapandı. Hareketsiz kaldım. Elimde muska. Karşımda artık sıradan bir ölü gibi yatan beden. Arkamda kilitli kapı ve kağıdın en altında diğerlerinden farklı bir elle, titrek ve aceleyle yazılmış son satır. Bu bedeni yıkayan kişi sabaha kadar gasilhaneden çıkmamalı. Çıkarsa onu takip eder. O gece 54 yaşımda muskanın son satırını okuduğumda evin içinde beni bekleyen karımı ve kızım Elif'i düşündüm. Ve ilk kez gerçek anlamda korktum. Kapı kilitliydi. Bir kez denedim. 2 kez. Sürgü yerinden oynamıyordu. Dışarıdan mı kilitlenmişti yoksa o rüzgar darbesi mi sıkıştırmıştı anlayamadım. Ama o an kapıyı kırmak için gereken gücü kendimde bulamadım. Bacaklarım tutmuyordu. Döndüm. Gasilhane, floresan lambanın o soğuk beyaz ışığıyla aynı şekilde duruyordu. Teneşir masası, üzerindeki beden. Duvardaki o eski takvim Aralık 2007. Rafta sıralı beyaz kefen bezleri. Köşedeki küçük elektrikli soba kırmızı ışığıyla sessizce yanıyordu. Her şey normaldi. Ama hiçbir şey normal değildi. Taburemeyi kapıya yakın bir köşeye çektim. Sırtımı duvara dayadım. Böylece hem kapıyı hem masayı görebiliyordum. Gassallığın bana öğrettiği en temel şeydi bu. Tehlikeyi arkandan değil, önünden izle. Telefonuma baktım. Gece saat 02:17. Sabah ezanına daha 4 saat vardı. 4 saat. Cebimden muskayı çıkardım. O son satırı tekrar okudum. Bu bedeni yıkayan kişi sabaha kadar gasilhaneden çıkmamalı. Çıkarsa onu takip eder. Kimin yazdığını hala bilmiyordum. Cesedin kendisi mi yoksa başkası mı avucuna koymuştu bu kağıdı? Ve daha önemlisi, bu uyarıyı yazan kişi beni korumak için mi yazmıştı yoksa beni hapsetmek için mi? Saat 02:40. Beden hareketsiz yatıyordu. Gözlerimi ondan ayırmadan muskayı yavaşça tekrar açtım. Bu kez daha dikkatli okudum. Sadece satırları değil, satırların arasını. Serafettin. 14 Aralık 1987. O tarihte Sivas'ta ne olmuştu? Zihnimde sayfalar döndü. 1987. Ben o yıl bu gasilhaneye yeni başlamıştım. 24 yaşındaydım. Ustam Hafız Efendi henüz hayattaydı. O yılın kışını hatırlıyordum. Sert geçmişti. Ama başka bir şey de hatırlıyordum. O yıl ilçede bir adam kaybolmuştu. Kimse aramamıştı. Çünkü aranacak kimsesi yoktu. Köylüler dağa çıktı gitmedi demişti. Jandarma kayıt düşmüş, dosya kapanmıştı. Ama o adamın adını hatırlamıyordum. Şimdi belki hatırlıyordum. Serafettin. Saat 03:15. Gözlerim kapanıp açılıyordu. Kendimi zorla uyanık tutmaya çalışıyordum. Sobanın kırmızı ışığına odaklandım. Ritim gibi yanıp sönüyordu. Ve o ritmin içinde, çok uzaktan, çok derinden bir ses duydum. Gasilhanenin duvarlarından gelen bir ses değildi bu. İçeriden de gelmiyordu. Sanki binanın altından, zeminin ta derinliklerinden yükselen boğuk ve tek düze bir mırıltıydı. Kulak verdim. Kelime değildi. Dua da değildi. Ama bir ritmi vardı. Sanki çok eski, çok uzak bir dilden ezberlenmiş, anlamsız bir tekrardı. Sonra durdu. Gasilhane yeniden sessizliğe büründü. Sadece floresan lambanın o sinir bozucu cızıltısı kaldı. Saat 03:52. Teneşir masasındaki bedene baktım ve fark ettim. Cesedin sağ eli. Az önce masanın yanında sarkık duruyordu. Şimdi göğsünün üzerindeydi. Kavuşturulmuş, sanki biri özenle yerleştirmiş gibi. Ben yerleştirmemiştim. Yerinden kalktım, yavaşça yaklaştım. Ellerim titriyordu ama gözlerim sabitti. Bedenin her santimetresini inceledim. Nefes yoktu, hareket yoktu. Her şey duruyordu ama eller kavuşturulmuştu. O an gasilhanenin küçük penceresi. O demir parmaklıklı, buzlanmış küçük pencere. İçeriden değil, dışarıdan hafifçe tıklatıldı. 3 kez. Parmak tıklamasıydı. Yavaşça döndüm. Pencerenin buzlanmış camına baktım. Dışarısı zifiri karanlıktı. Tipinin sesi hala geliyordu ama cam üzerinde. Bir nefes izi vardı. Dışarıdan biri camı nefesiyle ısıtmıştı ve o buğunun içinde çocuk parmağıyla çizilmiş gibi tek bir kelime yazıyordu. Kaçma. O gece sabah ezanına 1 saat kala gasilhanenin o küçük penceresinde o kelimeyi gördüğümde 20 yıllık meslek hayatımda ilk kez anladım ki bazı uyarılar ölülerden değil, daha karanlık yerlerden gelir ve bazı kapılar sizi içeri hapsetmek için değil, dışarıdakini içeri almamak için kilitlenir. Pencerenin önünden çekilemedim. O kelime oradaydı. Buğulu camın üzerinde çocuk eli gibi titrek ama kararlı harflerle. Kaçma. Dışarıda tipi uğulduyordu.
Gece hala zifiriydi. Camın ötesinde hiçbir şey görünmüyordu. Kim yazmıştı bunu? Nasıl yazmıştı? Gasilhanenin o tarafı doğrudan mezarlığa bakıyordu. Gece bu karda, bu tipi de oraya kim gelirdi? Taburemeye döndüm. Oturdum. Dizlerimi kavradım. Aklım çalışmaya başladı. Yıllar içinde öğrendiğim şuydu: korku sizi felç etmeden önce aklınız durur. Aklı çalışır tutmak korkunun panzehiridir. Bu mesleği bana öğreten Hafız Efendi'nin tek öğüdü buydu. Kenan, derdi, ölüden korkan olmaz, gassal olan, ölünün arkasındaki sırrı çözer. Peki bu sırrın arkasında ne vardı? Muskayı tekrar açtım. Serafettin, 14 Aralık 1987. 1987 yılının Aralık ayı. O yıl bu ilçede gerçekten bir adam kaybolmuştu. Bunu biliyordum. Ama o zamanlar yeni başlamıştım bu işe. Kulağıma yalnızca kırık dökük bilgiler gelmişti. Ustam Hafız Efendi o dönemde garip davranmıştı. Birkaç gün evinden çıkmamıştı. Sonra bir sabah gelmiş, hiçbir şey olmamış gibi işine devam etmişti. Ben sormamıştım. Genç ve toy olduğum için sormamıştım. Şimdi soramıyordum. Çünkü Hafız Efendi 8 yıl önce toprağa gitmişti. Muskadaki diğer satırlara döndüm. Daha önce gözümden kaçmış, kağıdın sol kenarına küçük harflerle sıkıştırılmış bir not fark ettim. Kağıdı ışığa tutup eğdim. 3 kelimeydi. Tekke, Bodrum, sandık. Tekke. Sivas'ın bu ilçesinde, kasabanın eski mahallelerinden birinde yıllardır kullanılmayan, kapısına kilit vurulmuş eski bir tekke binası vardı. Halk oraya uğramazdı. Çocuklar bile yaklaşmazdı. Ne zaman yapıldığı bilinmezdi. Kimin tekkesiydi? Hangi tarikata aitti? Kimse bilmezdi ya da bilmek istemezdi. Ben o binayı 20 yıldır her gün görürdüm. Hiç içine girmemiştim. Saat 04.30. Sabah ezanına 30 dakika kalmıştı. Teneşir masasına baktım. Beden hala oradaydı. Eller hala kavuşturulmuştu. Hiçbir şey değişmemişti. Ama ben değişmiştim. O muskayı okuduğumdan bu yana içimde bir şey oturmuştu. Ağır, sert, yerinden oynamaz bir şey. Sanki yıllarca görmezden geldiğim bir kapı aralık kalmıştı ve o kapının arkasından gelen rüzgar şimdi boynumu üfleyip duruyordu. Hafız Efendi'nin 1987'deki o tuhaf sessizliği, savcının gecenin körü bu acele sevkiyatı, askerlerin korkuyla kaçışı, cesedin üzerindeki mühürler, muskadaki isim ve tarih, penceredeki o uyarı, hepsi birbirine bağlıydı ve hepsinin merkezinde o tekke vardı. Tam o an kapı tıkırdadı. Sürgü değildi, kapının tahtası değildi, menteşe sesi de değildi. Kapının tam ortasından içten dışa doğru bastırılıyormuş gibi gelen yavaş ve ölçülü bir tıkırtıydı. Sonra durdu, sonra yeniden başladı. Bu kez daha güçlü. Yerimden kalktım, kapıya yaklaştım, kulağımı dayadım. Dışarıda rüzgar vardı, tipi vardı. Ama o tıkırtı bunlardan değildi. Rüzgar düzensizdir, gelişi güzeldir. Bu ses ise sabırlıydı. Sanki dışarıdaki neyse tam olarak ne zaman durup ne zaman başlayacağını biliyordu. Sürgüye elimi götürdüm. Sonra çektim. Hafız Efendi'nin sesi geldi zihnime. Çok eski bir gece, çok genç bir Kenan'a söylediği o cümle. Gassal'ın kapısını gece kimse çalmaz. Çalarsa açma. Elimi sürgüden çektim. Saat 04.58. Uzaktan ilçenin o küçük ahşap minaresinden müezzinin sesi yükseldi. Allahu Ekber. O ses gasilhanenin duvarlarına çarptığında içerideki hava değişti. Ağır, boğucu, soğuk hava. Bir anda sanki bir pencere açılmış gibi yerini temiz bir nefese bıraktı. Floresan lamba o sinir bozucu cızıltısını kesti. Sessizlik bastı ve kapıdaki o tıkırtı durdu. Tamamen, kesin olarak durdu. Sürgüyü çektim, kapıyı araladım. Dışarısı bembeyazdı, tipi dinmişti. Kar yerde, damlarda, mezar taşlarının üzerinde sessizce yatıyordu. Sabahın o ilk soluk pembesi ufukta belirmişti. Gasilhanenin önünde, kar üzerinde. İz vardı. Tek kişiye ait, derin, büyük adımlarla gelip kapıya kadar dayanan, sonra geri dönen izler. Ama geri dönen izler farklıydı. Gelen izler normal bir insanın adımlarıydı. 2 ayak, sırayla, düzenli. Geri dönen izlerse 4'tü. İnsan değil, 4 ayaklı bir şey kapıya kadar gelmiş, sonra geri dönmüştü. O sabah kapı eşiğinde, o izlere bakarken, elimde hala o muska, beynimde hala o 3 kelime. Tekke, Bodrum, sandık ve içimde ezanın sesinin getirdiği o kısa, kırılgan sükunetin arasında tek bir karar oluştu. O tekkeye gidecektim.
Sabah namazını gasilhanenin içinde kıldım. Seccadem yoktu. Yerde, o soğuk fayansların üzerinde, karşımda hala o beden yatarken secdeye kapandım. Dualarımı okudum. Uzun uzun okudum. Çünkü biliyordum ki önümde beni bekleyen şey için o duaların zırhına ihtiyacım olacaktı. Namazdan sonra kalktım. Cesedin yanına gittim. Baktım. Saatlerce o odada benimle birlikte kalmıştı bu beden. Gece boyunca yaşadığım her şeye rağmen o masada yatan şey nihayetinde bir insandı. İçinden ne geçmiş olursa olsun bu beden bir zamanlar nefes almış, konuşmuş, yürümüş, belki sevmiş biriydi. Ellerini açtım. Düzgünce yanlarına koydum. Üzerini beyaz bir bezle örttüm. Allah sana rahmet etsin. Serafettin, dedim sessizce. Sonra ceketimi giydim, muskayı cebime koydum ve kapıdan çıktım. Dışarısı dondurucu soğuktu. Kar topuklarıma kadar geliyordu. Her adımda ayakkabılarımın içine sızdı. Nefesim önümde beyaz bulutlar halinde dağılıyordu. Ama yürüdüm. O izlere bakmadım. Bakarsam durabileceğimi biliyordum. Tekke, gasilhaneden yürüyüşle 10 dakikaydı. Kasabanın eski mahallesinin en sonunda iki eski Osmanlı konağının arasında sıkışmış, taş duvarlı, ahşap çıkmalı bir binaydı. 3 katlıydı ama üst 2 katının pencereleri çoktan örülmüştü. Kapısı meşe ağacındandı. Kalın, işlenmiş, üzerinde zamanın karartıp kabuklaştırdığı geometrik motifler vardı. Ve o kapının üzerinde tam ortada demir bir halka asılıydı. O halkayı her geçişimde görmüştüm 20 yıl boyunca. Bugün ilk kez gerçekten baktım. Halkanın üzerinde dairenin içine yerleştirilmiş küçük bir kabartma vardı. Bir el, 5 parmağı açık, avucu dışa dönük bir el. Hamsa, nazardan, kötülükten koruyan o kadim işaret. Ama bu hamsa ters duruyordu. Parmaklar aşağı bakıyordu. Ters hamsa korumak için değil, davet etmek için kullanılırdı. Kapıya yaklaştım. Kilit yoktu. Yıllardır orada durduğu halde bu kapıda hiç kilit görmemiştim. İnsanlar yaklaşmadığı için kilide gerek duyulmamıştı belki. Ya da içerisi zaten kilitli tutulmak istenmiyordu. Demir halkaya elimi attım. Soğuktu. Her şey o sabah sonuna kadar soğuktu. Çektim. Kapı hiç direnmeden, sanki beni bekliyormuş gibi açıldı. İçerisi karanlıktı. Gün ışığı henüz tam girmemişti. Kapıdan sızan o soluk sabah aydınlığı zeminin bir bölümünü ortaya çıkardı. Taş döşemeydi. Üzerinde yılların tozu, kurumuş yapraklar ve nemden şişmiş ahşap parçaları vardı. Ama toz düzgündü. Hiç bozulmamış, hiç adım atılmamış, pürüzsüz bir toz tabakası. Ta ki kapıya kadar gelen o ize kadar. Hayır, izler. O 4 ayaklı izler buraya kadar gelmişti. Kapıdan içeri girmiş ve içeride kaybolmuştu. Telefonumun flaşını yaktım. Işık taş duvarlara, yüksek tavanlara çarptı. Büyük, boş bir giriş holüydü burası. Sağda ve solda kapalı ahşap kapılar vardı. Karşıda arka duvara yaslanmış, yarısı çökmüş ahşap bir merdiven vardı. Ve o merdivenin hemen yanında, yerde, taş döşemenin tam ortasında bir kapak, bodrum kapağı. Etrafındaki toz bozulmuştu, yakın zamanda açılmıştı. Muskadaki 3 kelime zihnimde çaktı. Tekke, bodrum, sandık. Kapağa doğru yürüdüm. Her adımda taş döşeme hafifçe inledi. Kapağa eğildim. Demir bir halka vardı. Kapı halkasının küçük kardeşi gibi. Tutup kaldırdım. Bodrum karanlıktı. Toprak kokuyordu. Ve o toprak kokusuyla birlikte çok eski, çok yoğun, yıllarca kapalı kalmış bir mekanın o kendine özgü ağır nemi yüzüme çarptı. Flaşı aşağıya doğrulttum. Dar, taş basamaklı bir merdivenle aşağıya iniliyordu. Merdiven sağlamdı. Basamaklar yerli yerindeydi. 1. basamağa bastım. 2. 3. Bodrum küçüktü. 5 adım eninde, 7 adım boyundaydı. Taş duvarlıydı. Tavandan kökler sarkıyordu. Dışarıdaki ağaçların kökleri yıllar içinde içeri sızmıştı. Zeminde toprak vardı. Taş döşeme burada bitmişti. Ve odanın tam ortasında, toprağın üzerinde. Sandık duruyordu. Meşe ağacındandı. Kapıyla aynı ağaçtı. Aynı renk, aynı doku. Üzerinde aynı geometrik motifler vardı. Ama bu motiflerin arasına çok ince, çok özenli bir el tarafından Arapça ayetler işlenmişti. Sandığın üzerinde toz yoktu. Hiç toz yoktu. Sanki dün konulmuştu buraya. Yaklaştım, eğildim. Sandığın kapağına baktım. Kilit yoktu, sürgü yoktu. Sadece 2 ahşap toka vardı. İçe doğru bükülmüş. Tokaları açtım. Eller titriyordu. Durdum. Bir Fatiha, 3 İhlas okudum. Sesli okudum.
Sesim o küçük bodrum odasında yankılandı ve o yankı bana beklenmedik bir güç verdi. Kapağı kaldırdım. Sandığın içinde 3 şey vardı. Birincisi sararmış, kenarları kıvrılmış çok eski bir fotoğraftı. Siyah beyazdı. Üzerinde 10 belki 12 kişi duruyordu. Hepsi erkekti. Hepsi aynı düz yüzle, aynı boş bakışla objektife bakıyordu. Arkalarında o tekkenin kapısı vardı. Fotoğrafın arkasına kurşun kalemle yazılmıştı. Sivas, Aralık 1987. İkincisi deri kaplı, ince bir defterdi. Kapağında isim yoktu. Sadece o ters hamsa işareti vardı. Ve üçüncüsü, gasilhanede beni sabaha kadar tutan o çinko tabutun üzerindeki kalın zincirle aynı zincirin küçük bir parçasıydı. Üzerine erimiş kurşunla mühürlenmiş, küçük, yuvarlak bir parça. Ben o parçaya bakarken, arkamda bodrumun taş merdiveninden ağır ve ölçülü adım sesleri geldi. Biri aşağı iniyordu. Dönemedim, dönemiyordum. Çünkü o adım sesleri durduğunda ensemde bir nefes hissettim. Sıcak değildi, soğuk da değildi. Sadece vardı ve o varlık kulağıma fısıldadı. Defteri aldın mı? O sabah o bodrumda, elimde o deri defter, arkamda o sesin sahibiyle ilk kez yüzleşeceğim an. Hayatımın en uzun saniyesiydi. Abone olun. Çünkü bu kanal her gece gerçekliğin o ince çizgisinde yürüyecek. Ve yorumlara şunu yazın. Bölüm 2. Ne kadar çok yazarsanız, o bodrum kapağı o kadar erken açılır. Gassal Kenan'ın hikayesi bitmedi. Daha yeni başladı. Burası. Her gece korku.